Buluşma noktası tüm hızıyla TV5 ekranlarında devam ediyor. Küresel somut filosunu konuşuyoruz. Umarım Gazze'ye doğru yolları, rotaları açık olur ve Gazze'de bir umut bekleyen, bir ışık bekleyen Gazze'li masum çocuklara, Gazze'li masum sivillere bir yardım eli de böylece inşallah uzanmış olur diye duada, temennide bulunalım. Stüdyoyla devam edelim sevgili Ahmet. Sen hem bir yandan Kudüs'e, bundan önce de Kudüs'e çokça gittin, orada rehberlikler yaptın. Kudüs'ü anlatmaya, Kudüs sevdasını gönüllere, yüreklere taşımaya her daim önem gösteriyorsun. Onu biraz istersen Kudüs'ü, Gazze'yi, Mescid-i Aksa'yı biraz senden dinleyelim. Evet. Öncesinde 7 Ekim'den sonra yaşadığımız hafızamızda çok canlı olaylar var. Ben 3 tanesi beni çok etkileyen, zihnimde unutamadığım 3 hikayeyi ifade edeyim. Niçin şu anda yeryüzü insanlık düşmanı Siyonizme karşı ayağa kalkmış? Siyonizmi tanımamız, bilmemiz gerekir. Birincisi, hatırlarsanız Amerika'nın kontrolündeki yardım dağıtım noktalarına giden insanlar yardımlarını almak için canlarını tehlikeye atıyorlar. Yani yardım almak için bir tepenin ardında gizleniyorlar, keskin nişancılar vuruyor falan, bu görüntüleri çokça yayınladınız, insanlarımız biliyor. Bu noktalardan birinde bir çocuk geliyor, 8-9 yaşlarda. Yardımı alıyor önce, bir koli alıyor, bir paket alıyor. Sonra arkasına dönüyor, geliyor, o yardımı veren Amerikalıya elini tutuyor, elini öpüyor. Teşekkür ediyor ona, kendi dilinde. 8-10 adım atmadan, daha henüz gözden kaybolmadan, arkasından, sırtından o 8-9 yaşındaki çocuk vurularak şehit ediliyor, öldürülüyor. Oraya yardım almak için çağrılıyor insanlar, gelin diye. Bu sefer gelen insanları, sivilleri öldürüyorlar. Diğer bir husus yine gözümüzde canlı, her izlediğimde gerçekten ağlıyorum. Refah sınır kapısına bir Avrupalı insani yardım gönüllüsü gitmiş. Refah sınır kapısından geçmeye çalışıyor. Bırakmıyor oradaki Mısır'ın zalim Sisi rejimi altındaki askerler, bırakmıyor. Ve gözyaşı döküyor. Diyor ki, ne olursun ya diyor. Onlar senin kardeşin, bak sen Müslümansın. Muhammed peygamberine inanıyorsun. Onlar da seninle aynı dine inanıyorlar. Çocuklar orada ölüyor. Bak yanımda benim mamalar var. O çocuklara vermek istiyorum. Söz, sınırdan geçeceğim, onlara teslim edeceğim, hemen çıkacağım diyor. Ne olursun aç bu kapıyı diyor. Gözyaşı döküyor. Yalvarırım sana diyor. Mısır askerine. Olmaz diyor. Ruhsuz, kas katı kesilmiş, Firavun ve onun uşakları olmuş, askerler olmuş o asker karşılık dahi vermiyor. Yani bir batıdan gitmiş insani yardım gönüllüsü diyor ki, onlar senin dindaşların, bak seninle aynı şeye inanıyorlar. Aynı inanca sahipler. Ya çocuklar ölüyor diyor, bu mamaları onlara bırakayım. Ne olursun bana müsaade et diyor. Yalvarıyor ama buna müsaade etmiyor. Diğer bir husus, geçtiğimiz günlerde yaşandı. Ben de sosyal medyada paylaştım. Çok müthiş derecede gündem oldu. Herkes çok duygulandı. Gazze semalarında uçan bir uçak, muhtemeldir ki bir İsrail savaş ya da gözetleme uçağı. Bir çocuk da babası kameraya alıyor. 7-8 yaşlarında yine bir kız çocuğu. Rayna isimli. Diyor ki, baba diyor, söylesene o uçan uçaklara bana çikolata atsınlar. Ne atsınlar kızım, anlamadım diyor. Çikolata ve şeker atsınlar bana, söylesene onlar diyor. Onlar ne atıyor sen biliyor musun diyor. Biliyorum ben, şeker atıyorlar diyor. Evet. Çocuk bu sözleri söylerken babası da onu kayda alıyor ve o çocuğun görüntülerini o baba paylaşıyor. Bugün bir haber geldi. O çocuğu bulmuşlar. Eğer ekrana getirilebilirse bilmiyorum, görüntüyü paylaşırım sizlerle. O çocuğu bulmuşlar, 7-8 yaşlarındaki kız çocuğunu. Vuslat Derneği, Allah razı olsun, paylaşmıştım ben. Onlar da bulmuşlar. Gidip o çocuğa bir kutu çikolata, şeker, o yoklukta nereden buldular, nasıl ulaştırmışlar onu da bilmiyorum, Allah razı olsun. O çocuğun nezdinde çocukların gözü yaşlı kalmasın. Bu dünya bütün çocukların mutlu olmasına yetecek kadar büyük ve imkan var bu dünyada. Yani her şey o zalimlerin istediği gibi olmayacak dercesine o çocuğa güzel bir kutu vermiş. O çocuk böyle gözlerinin içi parlıyor. Çocuklarımızın hiçbiri sevinemeyeceği, ne alsak mutlu olmayacağı şeyi o çikolatayla, şekerle o çocuk mutlu edilmiş. Ben de diyorum ki inşallah Gazze nezdinde, yeryüzünde zulüm altında olan Doğu Türkistan, Arakan, Myanmar, dört bir yandan bu çocukların yüzlerini güldüreceğiz. Tabii Kudüs'le ilgili de ifade edilecek çok hususlar var ama sadece şunu söyleyeyim, sanırım bağlantılar var, vakti aşmayalım. 7 Ekim'de başlatılan bu mücadelenin adı Aksa Tufanı'dır. Evet. Yani tüm verilen Gazze'deki
Askeriyle, halkıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle bu mücadelenin temelinde Mescid-i Aksa müdafası yatar. Harem-i Şerifimizin İsrail alçaklarının, gasip Siyonistlerin postallarıyla ezilmemesi için, Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Mabedi'nin inşa edilmemesi için, müminlerin ilk kıblesi olan Beytül Makdis'in ayakta kalması, Siyonistlerin oraya daha fazla baskı uygulamaması, Kudüs'te kadınları yerlerde sürüklememeleri, Harem-i Şerif'in içerisine Siyonist hahamların öncülüğünde işgalcilerin gelip kirletmemeleri için bu mücadele başlatıldı, bu mücadele veriliyor. Mescid-i Aksa'da tam 1948'de ilan edilen İsrail'in devletleşmesi süreci, o bile milat değil, 1917'de ilk İngiliz işgalci birliklerinin yerleşmesinden bu zamana tam 108 yıldır oradan çekilmişiz ve Mescid-i Aksa elimizden çıkmış. İsra suresindeki o ayetin tefsirini Filistin alimler öyle yapıyor ki etrafı bereketli ve mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'ya diye İsra suresinde betimlenirken Miraç gecesi Filistinli alimler Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir ders yaparken işittim. Diyorlar ki Allahu alem, en doğrusunu Allah bilir ama biz öyle düşünüyoruz ki Allah Teala burada oranın ticareti bereketli olduğu için bunu söyledi. Hayır, şu anda yani bir ticaretin dönmesine bile doğru düzgün müsaade etmiyorlar. Peki toprağı mı çok verimli? Bıraksalar belki olacak ama zeytin ağacından başka bir şey şu an yetişmiyor. Peki nedir buradaki bereket, mübareklik? Kim Mescid-i Aksa'yı, kadim Kudüs'ü kim hükmederse dünyada onun borusu öter. Evet. Bu ayet-i kerimeyi Filistinli müfessirler böyle tefsir ediyorlar. Ve bugün Mescid-i Aksa 108 yıldır bizim kontrolümüzde, Müslümanların ve hilafetin kontrolünden çıkmış durumda. O günden bugüne burnumuz yerde sürtülüyor ve gün yüzü görebilmiş değiliz. Şöyle devam edelim. Konuklarımızı alalım, bağlantıya öyle devam edelim. Hattımızda, bağlantımız hazır sanırım. Araştırmacı yazar Mustafa Uzun bizlerle beraber ve sanatçı Osman Gündüz, her iki konuma da hoş geldiniz diyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. İsterseniz ondan sonra sorulara geçelim. Olur. İki güzel insan dahil oldu. Evet. Çok selam olsun. Osman Gündüz'le Allah razı olsun. Filo sürecinde birlikteydik. Aslında evet. Osman abi gitmesi kesinleşenlerden biriydi. Hatta o kesinleşince benimle de paylaşmıştı. Çok mutlu olduk. Kendim gidecekmiş kadar sevindim. Ama daha sonra o da aynı kaderi yaşayan, çoğunlukla aynı kaderi paylaşanlardan oldu. Şu sözle bitireyim. Çok kıymetli isimler. Biz konuştuk. Onlar daha fazla konuşsunlar. Mescid-i Aksa geçmişten bugüne hak batıl mücadelesinin en net seyrine sahne olmuş bir yer. Ve bugün Müslümanların müdafaa etmekte aciz kaldığı bir hususu Allah 7 Ekim'le birlikte yeryüzündeki tüm insanlar vasıtasıyla Mescid-i Aksa'mıza da saldıran o gasıpları, yeryüzünde zulümlerini inşallah yok edebilecek bir iradeyi şu anda işaretiyor. Sumut bu anlamda çok anlamlı. Çok büyük misyon taşıyor. Bugün Amerikalı bir kişiye biz Siyonizmin kendisi için ne kadar büyük zararlı bir şey olduğunu bu dönemler, bu süreçler yaşanmasaydı anlatamazdık. Bugün İtalya'da bütün sahil boyunca insanların böyle çıldırırcasına Siyonizme lanet okuduğu, İsrail'e lanet okulduğu ve Gazze'li çocuklar için herkesin gözyaşı döktüğü bir hali biz Müslümanlar olarak bu aziyetimizle inşa edemedik. Fakat bugün bu pozisyon, bu durum bize gösterdi ki Allah Teala Müslümanlar olarak, İslam ülkeleri olarak kendi elimizle inşa edemediğimiz, koruyamadığımız oradaki onur ve izzetimizi insanlığı seferber ederek şu anda yeryüzünde ikame ettiriyor, inşa ettiriyor. Evet. Ve ben inanıyorum ki bugün Beytül Makdis'in Cenab-ı Hak kendi harem-i şerifini, kendi ilk kıblesini zillete düşmüş bu ümmete bırakmayacak ve oraları müdafaa etmek için yeryüzünde belki insanlık merkezli. Onlar mümin değiller, Müslümanlar değiller. Ama bizden çok daha büyük bir onurla, bir iradeyle, erdemli bir duruş sergileyerek batıdan güneş doğacak sözünü söyletecek kadar büyük bir, anlamlı bir duruşla, direnişle, öyle değil mi? İspanya Başbakanı'nın ifade ettik. O sözler sanki bir İslam ülkesi lideri konuşuyor. Yani 57 İslam ülkesi lideri onun tırnağına kurban olsun. Söyleyemediğini İspanya Başbakanı söylüyor. Hayır, biz biliyoruz diyor. Bu bizim elimizdeki imkanlarımızla İsrail'in bu gidişatımıza dur diyebilecek mukavemette değiliz. Ve bunun ağır bedelleri olacak, biliyoruz. Ama ne pahasına olursa olsun biz bu dik duruşu, bu direnişi asla ama asla kaybetmeyeceğiz, sürdüreceğiz diyor. Evet. İtalya'nın, Meloni'nin ortaya koyduğu irade diyor ki biz kendi yolcularımızı muhafaza edeceğiz, müdafaa edeceğiz diyor. Evet. Ki bugün biz pekala biliyoruz ki İspanya'dan, İtalya'dan
Türkiye'den çok daha fazla Siyonizmin orada bir etkisi var, baskısı var, kabul edilebilir bir hem siyaset hem ekonomik hem iktisat her sosyal her konuda Siyonizmin orada da varlığı söz konusu. Evet. Yok değil yani. Ama Türkiye'de beklenen iradeyi biz ortaya koyamadığımız için Cenab-ı Hak bugün bize insanlık serlevhası üzerinden, Avrupa üzerinden tabiri caizse bize bir mesaj veriyor. İrade sahibi nasıl olunur? Yüzümüze vura vura, zihnimize kalın puntolarla yazdırarak gösteriyor. Ümit ediyoruz bu tablo değişir. Ümit ediyoruz Katar'ın bugün başına gelen dostum Trump dedikleri, müttefik, büyük müttefik Amerika dedikleri, o süper güç dedikleri Amerika'nın kendisini korumaya yetmediğini ve onların başına gelecek kaderin bugün Amerika'ya sırtını yaslayan herkes için mutlak manada bir gün, bugün olmasa da yarın olabileceği ihtimali düşünerek şapkayı önlerine koyuyor liderler, yöneticiler ve bunu düşünmeye başlarlar. Zira gün geldiğinde artık sonların sonu, sonların başlangıcı geldiğinde ahvah etmenin çok işe yaramayacağı bir dönem. Belki zamanımız olursa konuşacağız. Bugün Suriye'de Şam'a 10 kilometre mesafede İsrail. Evet. Başımıza daha ne gelmesi gerekiyor ki biz İsrail felaketinin ve İsrail'le işbirliği yapan, dost olanla dost olmamamız, İsrail'le ortak menfaatleri ve ortak paydaları, ortak ticareti ve ortak ahlakı, ortak askeri ve ortak sosyal hiçbir paydaşı paylaşmamamız için başımıza daha ne gelmesi gerekir? Kesinlikle. Önemli konular bunlar. Az önce ifade ettiğin gibi adeta Gazze kendi ölüyor ama insanlığı diriltiyor. Yani buna şahitlik ediyoruz. Umarım bu diriliş artarak devam eder diyelim. Ki özellikle kendi toplumumuz adına da yani Türkiye adına da bu temennilerde bulunmuş olalım ki Batı Avrupa bugün sokaklarda, meydanlarda dayanamadılar. Gemilerde 500 binden bahsediyor. 500 bin başvurudan bahsetti Ayçin Hanım. O da önemli tabii ki. Sevgili Osman sana dönelim. Sen de son dakika listelerde ismi olup da sonra elenenlerden olmuşsun diyelim. Ama Rabbimiz tabii o inançla, o şuurla, o istekle gittiniz oraya hep beraber. Bunda da tabii bir hayır var diyelim ama bu da önemli. Gemiye gidenler kadar kalanlar da önemli. Yani oradaki duruş. Biz birçok kısmı konuştuk burada ama senden de oradaki o teneffüs ettiğin o havayı, oradaki o duruşu 44 ülkeden deniliyor ama 79 ülkeden 79 ülkeden tabii talep var. 500 bine yakın başvuru var. Oradaki havayı senden de biraz dinlemek isteriz. Evet, herkese hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kıymetli Mustafa Uzun hocama da hürmetler, saygılar. Ahmet Hakan Karagül kardeşime Allah razı olsun. Selamlar ediyorum. Onunla beraberdik biz de orada kısmen de olsa farklı bir şekilde vakit geçirdik. Allah razı olsun. Tabii ki oradaki hava çok önemli. Oraya katılan herkes eşinden, çocuklarından, ailesinden helallik alarak oraya geldi. Vasiyetini yazarak geldi. Hatta bir kardeşimiz vardı Trabzon'dan katılan. Çocuğum dünyaya geldi, kulağına ezan-ı şerifi okuyup o şekilde ayrılıp geldim dedi. Hatta gemilerde, listelerde ismi çıkmayan, hatta şu an gemiye binmesi nasip olan bir abimiz var. İsmini paylaşmak istemiyorum. Eğer ben o gemiye binemezsem ailemin yüzüne bakamam. Ben geri dönmek için gelmedim diyen insanlar vardı. Hakikaten çok farklı duygularla, farklı düşüncelerle gelen insanlar vardı. Özellikle o toplumdaki, oradaki insanlarla birlikte olmak zaten bizim için en büyük kazançtı. Filonun selahati için orada olmak da, geminin dışında kalmak da bizim için en büyük şereftir. Mühim olan bu ablukanın kırılması için o gemilerin gidebilmesine yol açabilmek ya da orada bulunmak ya da bir nebze de olsa karınca misali onlara destek olabilmekti. Elhamdülillah orada olduk ama tabii gönlümüz buruk, kalbimiz kırık bir şekilde geri dönsek de inşallah ablukanın kırılacağına inanıyoruz ve dışarıdan da olsa maddi ve manevi desteklerimizi paylaşımlarla gündemde tutmaya devam ederek onlara destek olmaya devam ediyoruz. Bizler de aynı şekilde eşimizden, dostumuzdan, çevremizden helallik alarak oraya gittik. Aslında insanlar orada binemediği için üzülüyorlardı. Geri dönmek kimsenin aklına bile
Biz hakikaten o gemilere binmeye çalışıyorduk. Binemezsek zaten büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağımızı düşünüyorduk. Nasıl döneriz, nasıl geri döneriz diye düşünürken artık yavaş yavaş buna adapte olmaya başladık maalesef. Tabii neden binemedik? Drone saldırılarının gemileri tahrip etmesi, bazı gemilerde teknik aksamların yetersiz olması, beklenilen sayıda başvuruların olması ve beklenilen sayıda insanların Tunus'a akın etmesi, Tunus hükümetinin bazı gemileri kendi boyunduruluğu altında direkt denizlere sürmesi, hatta Türklere ayrılan bazı gemiler Tunus hükümeti tarafından, Tunuslular tarafından biraz daha işgal edildi diyebiliriz. Sonra bize de geride tekneler kaldı, hatta balıkçı tekneleri dediler ama biz onlarla balığa bile gidemeyiz diye düşündük. Her tekneye 14 kişi vermişlerdi ama bile bile lades diyemezdik tabii ki. O gemilerle gidilmezdi. Tabii son ana kadar bir ümidimiz vardı. Tamir edilebilir, işte motorlarındaki oradalar giderilirse yola çıkabiliriz diye bir ümidimiz vardı ama hatta oradaki arkadaşlar son gün dediler ki biz Türkiye'den tamam madem gemilerde problem var çıkamıyoruz. Biz kendimiz için tahsis edelim, hemen gemi alalım. Onu da düşündüler, gemi de buldular ama maalesef son anda kaptanları ayarlamakta zorlandılar. Bu da gidemememizin önündeki en büyük engeldi. Diğer engellerden biri ise İsrail'in açık ve kapalı tehditleri vardı. Avrupalıların Türklerden korkuyor olması, sırtımızda Mavi Marmara gibi bir kahramanlık öyküsüyle orada olmamız Avrupalıları biraz tedirgin ediyordu maalesef. Hani siz şehit olmaya geldiniz ama bizim öyle bir arzumuz yok. Biz sadece ablukayı kırmaya gidiyoruz niyetindelerdi. Bunlar tabii ki onların düşüncesi, organizasyon onların olduğu için biz de onlara hak verdik. Ama önemli olan bu filonun selahati ve filonun Gazze'ye ulaşması için biz geride kalsak, gemide de olsak bizim için en büyük şereftir. Bu gözle baktığım için çok da rahatsız olmadık ama elbette ki isterdik o gemide olmayı, o filoda olmayı isterdik ama takdir, bu iş baştan sona nasip meselesiydi. Türkiye'den toplam 96 kişiyle oradaydık. Sonuç itibariyle yaklaşık 12 kişi, yani Türkiye'den direkt Tunus'a giden 12 kişi o gemiye bindi. Ama şeyden gelenleri işte İtalya'dan, Fransa'dan, evet, İspanya'dan bilenleri saymıyorum. Durum bu şekildeydi. Tabii anlattılar. İşte eğitimlerde neler anlatıldı bunlara çok girmeyeceğim. Organizasyonlar yapılmışlar sağ olsunlar. Bizim yapamadığımızı onlar yaptılar. Aslında buradan çıkaracağımız ders bu. İslam Birliği'ne dünyanın, Gazze'nin ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu organizasyon bir İslam devleti öncülüğünde yapılmalıydı. Çok daha kaliteli, çok daha organize olabilirdik. Bunlar zaten ablukanın kırılması için atılacak ilk adımlardan biridir. Yıllardır söylenen İslam Birliği'nin olmaması bizi aslında Avrupalıların yapmış olduğu organizeye dahil olmak zorunda bıraktı. Aslında onların bize dahil olması gerekirken biz onlara dahil olmak zorunda kaldık. Aslında denize düşen yılana sarılmış gibi bir ifade var ya, öyle oldu. İsterdik bizimle beraber bu organizasyon olsun, olmadı. Velhasıl ama güzel insanlar tanıdık. Şu an gemilerde İslam'la tanışan, Müslümanları dürüstlüğüyle tanışan, iman eden insanlarla karşılaşıyoruz. Onların videolarını izliyoruz. Çok harika, çok güzel ortamlar var. Bunun da olmasında büyük bir hayır var. İnşallah inanıyoruz ve dua ediyoruz. Az önce de aslında oraya binen insanlar az bahsettiniz. 44 ülkeden, işte 57 ülkeden, farklı ülkelerden, farklı renklerde insanlar var. Ama her gemiye binen aynı niyette binmiyor. Evet. Oraya binen insanların bir kısmı hippie dediğimiz zihniyetli insanlar. Sadece bir yerde bir ezilen insan varsa oraya gidip bu sıkıntının giderilmesi için çaba sarf eden insanlar. Ama o gemide olması gereken asıl insanlar Mescid-i Aksa şuurunu yüreğinde taşıyan, Kudüs davası bilincine sahip insanların gemide olmasının anlamı çok farklıdır. O zihniyette gemide olmakla farklı bir zihniyette gemide olmanın arasında büyük bir fark vardır. Şunu da izah etmek istiyorum. Mustafa Hocam da bekliyor ama bizim buradaki arkadaşlarımız şöyle düşünüyordu. Yani bizim aslında kafamızda çizmiş olduğumuz çerçeve buydu. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Mescid-i Aksa'ya gidin. Gidemezseniz kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin buyurmuştur.
aslında giden her bir gemi Mescid-i Aksa bir zeytinyağıdır. Neden? Çünkü Gazze'deki onurlu direniş Mescid-i Aksa'nın yıkılmaması için yapılan bir direniştir. Biz de aslında Gazze'deki direnişe destek olmak için çıkarılan her gemi de bir nevi Mescid-i Aksa'ya bir zeytinyağıdır. Aslında bu zihniyetle gidersek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine de mazhar olmuş oluruz. Ve her birimiz bir kandil olarak Mescid-i Aksa, Filistin topraklarına varmış oluruz ki Allah'ın yardımı biiznillah bu şekilde daha fazla geleceğine inanıyoruz. Onlar da olacak inşallah. İnşallah. Neden Gazze'ye gidiliyor? İşte az önce Ahmet Hakan kardeşimizin de bahsetmiş olduğu gibi Mescid-i Aksa yıkılmasın diye, Filistin toprakları işgal edilmesin diye direnişin ana merkezi Gazze olduğu için Gazze'ye doğru yol alındı ve alınmaya devam ediyor. İnşallah her biri Kudüs'ün kandilleri olacaklar. Biz böyle inanıyoruz ve böylece dua ediyoruz. Rabbim inşallah menzillerini mübarek etsin. Amin. Onların sınırlarına varmasıyla bizleri sevindirsin inşallah. Merakla bekleyerek dua ediyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. İnşallah dediğimiz gibi katılmış gibi olur diyelim. Yani katılanlar da katılmayanlar da oradaki o teslimiyeti en azından yaşamış oldunuz. Bu da çok kıymetli. Mustafa Evet. Hocam size dönelim. Yani siz de bu süreci yakından takip ediyorsunuz. An be an paylaşıyorsunuz. Bunlar da önemli kamuoyunu bilgilendirme açısından ki dedik ki bu küresel somut filosu organizasyonu başladığı andan itibaren dedik ki hem dua yoluyla destek olunsun hem sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dünyanın gündemine bunu getirelim ve gündemden düşürmeyelim dedik. Siz de Allah razı olsun sosyal medya hesaplarınızda an be an konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyorsunuz. Bu çok önemli. Necmettin çalışkan vekilimiz dedi. BBC, Reuters, efendim El Cezire oradaydı diye. Bizim de Mustafa Uzun'umuz var. Evet, evet. Gerçekten yeryüzündeki tüm meselelerden haberdar olunan şuurluca, erdemlice, insanca bununla ilgili nasıl bir bakışla değerlendirmeliyiz? Bunu Mustafa abinin kaleminden görüyoruz. Allah razı olsun. Yani ben hatta Allah razı olsun. Bugün de aklımdan şu sizin bildirimleriniz açık bende X platformunda. Hemen geliyor. 150 kez ötüyordur öyleyse. Diyorum yani hangi Mustafa arada maşallah ne ara yazıyorum. otomatiğe mi aldı? Hangi arada nereden geliyor? Hani paylaşım bir yana bu kadar bilgiyi derleyip toparlayıp metne dönüştürüp paylaşmak gerçekten büyük bir zaman ve efor. Allah razı olsun diyelim. Rabbim inşallah tesirle eylesin. Mustafa Hocam isterseniz sizden de ben şimdi biz Sumut filosunu çok farklı açılardan da değerlendirdik. Hatta şöyle notlarım da oldu benim. Böyle yayınlarda konuşurken çıkıyor arada. Yani inançlar mesela savaş sebebi sayılır. Hep öyle gösterilir. Yani inanç gibi inançların hep savaş sebebi olduğu ifade edilir ama veya böyle gösterilir. Böyle bir algı var. Ama bugün Sumut filosunda inançları, dili, ırkı farklı kesimden birçok insanın orada insanlığı kurtarma amacıyla oradaki o katliamı, soykırımı durdurma amacıyla bir araya geldiğini gördük. Yani din, dil, ırk, farkı gözetmeksizin. Bu anlamdan da bu bakış açısıyla da değerlendirdiğimizde ve Gazze halkının bir yandan kendileri ölürken insanlığı dirilttikleri bakış açısıyla da Sumut filosu sizce neyi ifade ediyor? Yani bu girişim sadece bir insani yardım olarak mı değerlendirilmeli? Bunu nasıl açıklarsın? Evet, Allah razı olsun. Öncelikle ben de tekrar teşekkür ediyorum hem Ahmet Hakan'a hem Osman Hocama. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Biz de Tunus'ta değildik. Hatta bir ara Ahmet'le konuşurken abi sen hiç gelme zaten seni baştan almıyorlar diye söylemiştim. Tabii daha öncesinde de biz konuşmuştuk. Hiç yani gitsek de binemeyeceğimizi ifade etmişlerdi. Hayır olur inşallah. Allah razı olsun. Yolları açık olsun inşallah. Şu anda da önemli bir kısmı zaten açık denizde bekliyorlar bildiğim kadarıyla. İnşallah yani Sumut filosu bu anlamda hakikaten dünyanın vicdanı olmuş oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi orada sadece Müslümanlar falan yoktur. Orada dünyanın vicdanı var. Birçok onlarca ülkeden çok hassas bir duyguyla bir fedakarlıkla yani işte Trabzon'dan kalkan, Konya'dan kalkıp giden insanların bir aslı olan o dünya ile alakalı bir hedefleri var. Şehit olmak, işte bütün o hesaplardan kurtularak
bütün dünyevi o dertlerden uzaklaşarak gitmek gibi bir büyük gaye var. Ama Avrupa'dan gelen, dünyanın farklı ülkelerinden gelenlerin böyle bir dertleri, böyle bir işte son beklentileri olmamasına rağmen insani o vicdanlarıyla, bu 2 yıldır olan biten karşısındaki isyanlarıyla, o küresel sistemin tükenmişliği, küresel sistemin tamamen İsrail'e rağm olmasıyla isyan eden o yürekleri biz gördük elhamdülillah. İnşallah çok daha ötesi gelecektir. Biz aslında böyle adım adım geldi bu. Hatırlarsanız savaşın başlangıç süreçlerinde çok cılız sesler yükselmeye başlamıştı. Akabinde Gazze'den etkilenerek, Gazze'deki o imandan, o mücadeleden etkilenerek işte Müslüman olan Batılılardan bahsediyorduk ve hala somut adımlar yoktu ama son süreçte baktığımız zaman her anlamda somut adımları görebiliyoruz. Yani bugün işte İspanya'nın yaptığı, sizden de ifade ettiğiniz, İspanya müthiş işler yapıyor. Somut adımlar atılıyor. Bu somut adımlardan bir tanesi de dünyanın o vicdanının hep beraber harekete geçtiği ve bizim de burada konuştuğumuz Sumut filosu. Yani oradaki o bir tane geminin somut adım olarak yaptığı ve o yaydığı etki, elektrik diyelim, 57 tane Müslüman ülkenin defalarca en sert şekilde yayınladıkları kınama metinlerinden çok daha etkili. Kesinlikle. Oradaki bir tane Osman Hocam'ın da ifade ettiği o balık bile tutulamayacak teknenin yaydığı etki kesinlikle, yani 57 tane İslam ülkesinin attığı, yazdığı daha sert, en sert, daha sert kınama mesajlarından çok daha etkili. Yani biz 57 Müslüman ülkeden bahsediyoruz. Ama yani kağıt üzerindeki devlerden bahsediyoruz. Ben bugün şöyle biraz baktım. Dünya topraklarının %30'una yakınına hakim olan bir şeyden bahsediyoruz. İslam ülkeleri dünyanın işte %30'una hakim. 2 milyardan fazla, 2 milyar civarında insanı yönetiyor bu liderler. Küresel o petrol rezervlerinin %70'inden fazlasına hakimler. Dünyadaki bütün o deniz ticaret yollarının %40'ından fazlası İslam ülkelerinin elinden geçiyor. Dünyadaki bu yani deniz ticareti hemen hemen büyük çoğu, yarısına yakın İslam ülkelerinden geçerken bir tane balıkçı teknesinin yaptığı etkiyi yapamıyor. Yani inanılmaz bir şey var. 10 binlerce savaş uçağı var. 10 binlerce işte helikopter var. 10 binlerce tank var. Zırhlı araçlar var. Ve 24 trilyon dolardan fazla parası olan bir dünyadan bahsediyoruz. İslam dünyasından bahsediyoruz ama sonuç itibariyle işte bir avuç Yahudinin orada inanılmaz bir kibirle, inanılmaz bir vahşetle yaptığı soykırıma karşı hiçbir şey yapılamıyor. Yani sadece kınamaya mesajları yazabiliyoruz. Dolayısıyla hani burada Sumut filosu nasıl büyük? İşte bu kadar. Bunlardan daha büyük. Sumut filosundaki bir tane gemi bütün bir İslam dünyasının oluşturduğu o habitattan çok daha büyük. Bu yani işte bence Sumut filosu ne anlam ifade ediyor? Nasıl büyük bir iş falan diye sorular, bunlarla alakalı hani böyle bir cevap bulalım diye oturup konuşsak bence bunu söyleyebiliriz. Sumut filosundaki herhangi bir gemi bütün bir İslam dünyasının oluşturacağı o güç dengesinden, caydırıcılıktan maalesef daha büyük yani. Yoksa tabii ki oturup konuşalım. Sumut ne demektir? Arapça manası nedir? Filistinliler için anlamı nedir? Bugün neden bunlar seçildi? Eyvallah. Bunların hepsi önemlidir. İçeriğindeki işte gemiler, sayılar hepsi önemli. Fakat önemini anlatan şey bence bu. Yani bunu tabii biz Müslüman olduğumuz için İslam dünyasından bahsediyoruz. Biz Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye'den bahsediyoruz. Ama genel olarak baktığımız zaman bütün bir o küresel sistemden daha büyük. Yani oluşturulan özellikle işte 2 Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'nın oluşturmuş olduğu o küresel uluslararası bütün hukuki metinlerden daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Hakikaten böyle bir vicdan. Yani bütün sistem çöktü. Bütün uluslararası hukuk çöktü. Hiçbir anlamı yoktur. Uluslararası hukukta alıyorsunuz, yargılıyorsunuz, hiçbir şey durdurmuyor. O devletler oturuyor, bir şeyler yapalım, sonuç değişmiyor. Yani ne yaparsanız yap bu sistem içerisinde, bu küresel sistem içerisinde bir tane çocuğun, yani bir tane ne diyelim ufak bir ağrısını, ufak bir derdini dahi çözemiyor bu sistem. Gazze'de yaşayan bir çocuğun hangi sorununu çözebiliyor bu sistem? Hiçbir sorunu çözemedi. Şu ana kadar hiçbir, yani
bugün şehit olan bir çocuğun o şehit olmasını engelleyemedi. Yarın İsrail yine Gazze şehrine saldırmaya devam edecek. Bu gece yine saldırmaya devam edecek ve bunların hiçbirini bu sistem durduramadı. Engelleyemedi. Ne Müslümanlar, ne İslam dünyası, yani ne İslam dünyası, ne Batı ya da bütün dünyadaki o küresel güçler, hiçbir şey bunu engelleyemedi. Dolayısıyla insanlar işte bu şekilde daha sivil bir şekilde adım atmaya başladılar. İnşallah Sumut gider gidemez, fark etmiyor. Yani onun sonucu çok şey değil. Bu süreç zaten önemli. Ondan sonra bu defa kara konvoyunun gitmesi gerekiyor. Bununla alakalı da görüşmeler var biliyorum ama önce deniz filosunun tamamlanması gerekiyor. Evet, bu önemli. Bir yandan şunu da sormak isterim size. Yani Türkiye bu tabloda nasıl bir rol almalı? Bu önemli. Çünkü Türkiye'den aktivistlerin katılımları da çok oldu. Yani Türkiye'den ciddi manada hem İspanya'dan hem Tunus'tan toplanıldı. Türkiye'den de katılım aslında çok yüksek seviyede. Bir yandan tabii İspanya'nın açıklamaları, İtalya'nın kendi vatandaşlarını koruma içgüdüsüyle yaptığı açıklamalar da çok kıymetli. Şimdi diplomasi, güvenlik ve iç siyaset boyutları da bir araya getirildiğinde şimdi bununla ilgili tutarlı bir politika üretilebilir mi? Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani aslında şöyle, Türkiye bu noktada böyle sadece bir gözlemci, uzaktan bir bakan, bir aktör olarak falan değil, aktif bir aktör olarak yer almak zorunda. Yani Doğu Akdeniz, Mavi Marmara sonrasındaki açıklamaları, alınan kararları hatırlıyorsunuz. Yani Doğu Akdeniz'de bizden her şey sorulacaktı. Biz burada çok aktif bir şekilde yer alacaktık. Bu mevzuda da, bu meselede de kesinlikle bizim Türkiye'nin çok aktif rol almak zorunda olduğumuz bir mesele. Yani Gazze meselesi Türkiye'nin sadece vicdani bir meselesi değil, Türkiye'nin sadece imani bir meselesi değil. Bu aynı zamanda stratejik olarak da Türkiye açısından çok önemli. Yani burada geliyor, orada bir tehlike geliyor. Bir devlet olarak güvenlik stratejisini belirlemek için güvenlik stratejisini iyi konumlandırarak, yani İsrail'in, yani sana karşı büyüyen bir gücün, bölgedeki bir gücün Evet. aktif bir şekilde rol almak için oynamak zorundasın. Bununla alakalı, sadece bu süreçle alakalı diplomatik anlamda, güvenlik anlamında, iç siyaset anlamında, ekonomik anlamda birçok adımlar Türkiye atmak zorunda diye düşünüyorum. Yani diplomatik açıdan baktığınız zaman zaten şu ana kadar yaptığımız şeylerdir diye düşüneceğiz ama hayır, bu mesele özelinde sadece Birleşmiş Milletler nezdinde bir acil girişim başlatmak zorunda Türkiye. Yani uluslararası sularda bizim gemilerimiz, bu gemiler dokunulmazlık sağlayacak bir karar çıkartmak zorunda. Şu anda çok acil bir şekilde bu gemiler yoldayken Birleşmiş Milletler'de bu gemilerin korunmasıyla alakalı, dokunulmazlık sağlanmasıyla alakalı bir karar çıkartması gerekiyor. Fakat bunu böyle sadece böyle bir kınama mekanizması falan, öyle kınama niteliğinde kalacak bir şeyden bahsetmiyorum. Gözlemci mekanizması olması gerekiyor. Raporlama yükümlülüğü olması gerekiyor. Ya saldırı halinde de yaptırım maddelerini olacak şekilde bir süreç işletmek zorundadır Türkiye. Elini güçlendirmeli, değil mi? Evet, tabii Avrupa Birliği nezdinde, Arap Birliği, Afrika Birliği, yani bütün bu süreçleri belki eş zamanlı olarak diplomatik baskı yapılmak zorunda ve Türkiye sadece kendisi değil, tabii bu Akdeniz'de donanma gücüne sahip olan bütün ülkelerle, diğer ülkelerle koordinasyon kurarak bu gemilerin güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaşmasını garanti edecek bir net duruş sergilemek zorundadır diye düşünüyorum. Güvenlik boyutunda da tabii ki evet, Türkiye bu sivil gemilere refakat edecek güvenlik sorunu, çünkü bu gözlemci subaylar koyması gerekir. Yani her gemide bir Türk gözlemci bulunması, bir subayın bulunması hem caydırıcılığı artıracaktır hem de olası bir saldırıda o delil zincirini de güçlendirecek bir durum. Yani Mersin ve Antalya limanlarını siz bu noktada aktif hale getireceksiniz. Yani ileri üs olarak hazırlamanız gerekiyor. Tıbbi anlamda da, tahliye anlamda da, lojistik destek içinde. Yani Türkiye bu noktada hem sahada hem de insani anlamda stratejik bir rol üstlenmek zorunda. Hukuki açıdan, yani uluslararası sorumluluk açısından Türkiye herhangi bir saldırı anında bütün delilleriyle, tanıklarıyla hemen dosya oluşturmalı. Saldırı emri veren isimler, komutanlar hakkında yakalama kararları başta olmak üzere hepsini o sürece dahil ederek hukuki dil içerisinde bunları yapmak zorunda. Ticari olarak liman politikaları açısından biliyoruz, yani biz, yani şöyle, eğer bir saldırı gerçekleşirse Türkiye bir anda
bununla alakalı bir yaptırım paketini somut olarak açıklamak zorunda. Yani İsrail'e giden her şeyi engellemek zorundayız biz. Hiçbir şekilde hiçbir şeye müdahale, yani sinek dahi bizim bu sıralardan geçip İsrail'e gidecek, yani gidemeyecek hale sokmamız gerekiyor. Yani bu noktada ve kamuoyunu da şeffaf bir şekilde bizim bilgilendirmemiz gerekiyor. Az önce konuştuk işte Mavi Marmara sürecinde yapılanlar, açıklamalar, söylenen büyük laflar hiçbirinin yapılmadığı bir gerçeklik oluştu. Yani maalesef böyle bir durum var şu anda da, Mavi Marmara sonrasında da. O yüzden bizim burada şu anda buna müsaade edilmemesi gerekiyor. İç siyasette de kesinlikle bir parti kavgasıyla falan değil, bir milli duruşa bence dönüştürülmesi lazım bunun. Filoya katılmak isteyen bütün milletvekilleri için bence bir talep oluşturulması lazım. Vekillerin resmi gözlemci olarak belki bu gemilere yerleştirilmesi, isteyen bütün vekillerin buralara gitmesi, özellikle AK Partili ve CHP'li, MHP'li milletvekillerinin de bunlara dahil edilmesi bence sağlanması lazım. Bu hem Türkiye'nin Gazze konusundaki samimiyetini gösterir, hem de saldırı halinde de diplomatik bir koruma sağlar bence. Yani o yüzden Türkiye'nin bu süreçte oynayacağı roller çok çok önemli. Hayati önemli bunlar. Yani eğer gemiler zaten Gazze'ye ulaşırsa bu süreci desteklemiş bir Türkiye müthiş bir etki edecektir. Yani İslam dünyasında da, bütün dünyada da, yani Türkiye aktif bir şekilde bu işin arkasında durdu ve bu gemiler Gazze'ye ulaştı, ambargoyu deldi. Düşünün yani müthiş Türkiye'nin karşılaşacağı o güzelliği düşünün. Yani insanların böyle bir ülke profiline karşı nasıl bir sevgi duyacağını düşünün. Burada kazanacağımız şeyler, yani kaybedeceğimiz şeyler çok basit kalacaktır bunun karşısında. İnanılmaz şeyler kazanacağız diye düşünüyorum inşallah. Türkiye çok aktif olmak zorundadır ve bu bir tercih falan değil, bence bir zorunluluk keşke. Yani kesinlikle tabii ki Türkiye bölgede aslında önemli bir aktör. Evet, Osman Gündüz aramızdan ayrıldı sanırım. Vakit anlamında kısa bir bağlantı olarak planlamışız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sevgili Ahmet, sana dönelim. Sen de şimdi şeyi merak ediyorum bir yandan doğru. Drone saldırılarının olduğu an orada mıydın bilmiyorum ama. Drone saldırısı varken ben dönüş için havalimanındaydım. Orada değildim. Fakat bazı şeyleri net olarak ifade etmekte fayda var. Tunus'ta bu organizasyon yapılması çok büyük bir iştir. Gerçekten küçük bir iş değil. Tunus gibi bir ülkenin böyle bir şey soyulması halkı Müslüman olan ülkeler adına çok büyük bir erdemlik, çok büyük bir onur verici bir hikayedir. Tunus adına da, bizim de Tunus takdir etmemiz adına da hakkını vermemiz gereken önemli bir konudur. Tunus'ta bu işin gerçekleşmesi, sabote edilmesine müsait bir halde. Tunus çok yüksek güvenlikli, hali hazırda ekonomik anlamda zayıflığı düşünüldüğünde, güvenlik açısından çok güçlü olmayan bir ülke olduğunu düşündüğümüzde İsrail'in, Siyonistlerin yeryüzünde iyilik ve güzellik adına ne varsa parmağını sokup bozması bildiğimiz hikayesi üzere bir saldırıya uğraması, gözdağı verilmesi muhtemeldi. Zaten süreç içerisinde de konuşulan şeylerdi. Güvenliği olabildiğince dikkatli olarak, yani hem şeffaf fakat veri güvenliğine dikkat edecek şekilde bir hazırlık yapılmıştı. Tüm bunlar göz önüne alındığında Tunus'ta yapılan saldırılar aslında gelmeyin anlamına geliyordu, gözdağı veriliyordu. Fakat ben müşahede ettim ki bu saldırılar daha fazla katılımcıları motive etti. Onları daha fazla birbirine kenetledi. Hatta o gözdağı saldırılarının akabinde katılamayacağı netleşen, kesinleşen insanlar çok daha fazla büyük bir buruk yaşadılar. Çünkü bu işin ne kadar ehemmiyetli, önemli bir şey olduğunu o saldırılarla birlikte de görmüş olduk. Bu da böyle. Yani tabii daha öncesinde her şey kitap üzerinde, yazılı eğitimlerle gerçekleşiyordu. Fiili olarak bir müdahale gerçekleşti. Yine tırnak içerisinde kendi değerlendirmemi ifade etmiş olayım. Bu saldırının İsrail tarafından gerçekleşmiş olma ihtimali olduğu gibi olmama ihtimali de var. Çünkü Akdeniz suları bundan önceki yakın zamanda ve belki bundan sonra daha çok çeşitli ülkelerin kendi menfaatlerini önceleyeceği ya da benim başıma bir iş gelmesin, ben bu cenderin içerisine çekilmeyeyim, kendim veya vatandaşların vasıtasıyla bu süreçte oyunun içerisinde kendimi bulup İsrail'le karşı taraf olmayayım derdiyle de çırpınan ülkelerin ve devlet akıllarının olduğunu görüyoruz. Salt falanca ülke adına demiyorum bunu. Topyekün bu kaygıyı yaşayan özellikle İslam ülkeleri var. Bu saldırıların temelinde
bir gözdağı olacağı gibi bu seçeneğin de olma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Fakat dediğim gibi bu olunca işin ciddiyeti daha da ortaya çıktı. Zaten oraya Osman Gündüz'ün dediği gibi herkes ailesi helalleşip gitmişti. İş daha da ciddiyete bindi. Eğer bu bir yolculuksa, bu yolculukta gerçekten her şeyi göze alarak yola çıktıysak, hele ki bu saldırılarla birlikte biraz daha mesele perçinleştiyse ben de burada olmalıyım demişlerdi. Öte yandan misyon gereği yabancıların, özellikle Avrupa ülkelerinin, Avrupa ülkesi vatandaşlarının yoğunlukta olması benim de hak verdiğim, stratejik olarak daha anlamlı olabilecek bir çalışmaydı. Bunu konuştuk. Talha Hocam da uluslararası açıdan bunu ifade ettiler. Yani burada maksatların önemli kısmından bir tanesi de bugün İslam ülkeleri yöneticilerinin herhangi bir tanesi biz kendi vatandaşlarımız o yolculukta olanları koruyacağız diye açıklama yapmazken İtalya'nın bunu yapıyor olması ortaya koyuyor ki olası bir durumda bu konuyu gerek uluslararası arenada diplomatik olarak gerek de halkların nezdinde meydanlara dökülerek daha fazla gündem edecek, konu edecek bir aklın, bir cesaretin olduğunu gösteriyor Batılılar nezdinde. İspanya'da o filonun uğurlanış görüntüleri ya tüylerimizi ürpertti bizim. Oradan Hasan Kuyuldar abim buradan selam olsun. Şu an filodalar. Geldi dedi ki ya samimi söylüyorum dedi. Öyle bir uğurlanmaya şahit olduk, öyle bir şey yaşadık ki yani ben dedi hayatımda bir daha muhtemelen böyle bir şey yaşamam dedi ya. Ya 10 binlerce, 100 binlerce insan ya almışlar bebek mamalarını işte efendim söyleyeyim gıda kolilerini falan gelmişler bize gül fırlatıyorlar. Böyle yüzlerce metre marinada diyor limanda yüzlerce metre sloganlarla, alkışlarla ellerimizi öpmeye çalışan mı dersin, işte kafamıza boynumuza sarılmaya çalışan mı dersin falan. Böyle insanların sevgiseli içerisinde bindik o gemilere. Daha bu dünyadayken bunlar bize yani bu güzel coşkuyu dünyadaki yani onure edilme cennetini yaşattılar diyor ya. İspanya halkının ortaya koyduğu bu gerçekten cansiperane mücadele, halkının ve yöneticilerin ortaya koyduğu mücadele elbette ki hak ediyor ki bu işin imza sahibi olmayı, bu mesele bir yere varacaksa artı olarak yazılabilecek ülkeler nezdinde yönetim anlamında da halk anlamında da başta yazılmayı hak ediyorlar. Bu bir seyr-ü sefer. Bu seyr-ü seferde herkes yaptıklarından ve imkanı olup yapmadıklarından mesuldür. Sosyal medyada sıklıkla bu aralar söylüyorum. Biz sadece söylediklerimizden değil, sustuklarımızdan da mesulüz. Ya bugün görmezden gelemeyiz. Yani paralel olarak Sayın Vekilimiz ifade ettiler. Filoya paralel olarak bugün iktidar milletvekilleri gidip Refah sınır kapısında filinta gibi takım elbiseleriyle orada bir matbu yazılı beyannameyi okuyorlar, ifade ediyorlar. Ya hemen ardınız 300 metre, 500 metre ötenizde kolları, bacakları parçalanıyor çocukların. Ve siz aktivist değilsiniz. Gidenler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi şeyi olan, parlamento mensubu olan 20 üzerinde insan var. Gidenler arasında bakanlığa denk AK Parti'nin genel başkan yardımcıları var, söz sahibi olan insanlar var. Ve bu mecliste Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun diye bir teklif verildiğinde buna red oyu kullandınız. Ve yine Tunus'ta bunu öğrendim. Buradan bir kez daha ifade edeyim. Ben yapılan Kudüs'le ilgili, Gazze ile ilgili, Filistin'le ilgili mitinglerin kayda değer bir kısmında meydanlarda sunuculuk yapmış biri olarak hep Hüdapar'ın hakkını teslim ettik. Dedik ki İsrail askeri olup Türk vatandaşı olanlar buraya geldiğinde yargılansınlar, soykırım suçuyla yargılansınlar ve hem yargılansınlar hem de vatandaşlıktan azledilsinler. Önemli bir başlık. Bu konuyla alakalı Hüdapar teklif vermişti. Orada öğrendik ki, bunu da buradan ifade etmiş olayım. Ya Hüdapar'ın grubu olmadığı için bu konuyla alakalı meclise vermiş olduğu bu teklifin sıra geldiğinde belki 8 ay, belki 10 ay, belki 1 yıl, belki 1,5 yıl sonra gündeme gelme imkanı var. Yeni Yol grubu, gelin bunu biz birlikte biz destek verelim. Bizim imzamızla grup olmamız hasebiyle hemen gündem edilme imkanı var. Bunu verelim denildiğinde biz bir bakalım edelim denilmiş, gündeme getirilmemiş. Hayır. Bakın çok güzel bir şey oluştu orada. Biz Hüdapar vekilleriyle de, gelecek vekilleriyle, Yeniden Refah vekili, Saadet vekilleriyle de çok güzel bir insicam oluştu. Muhteşem bir birlik, beraberlik vardı. Kardeşim bazı meseleler, terörle mücadele nasıl ki böyle bir şeydir? İnsanların tüm siyasi farklılıklarını, ideolojik farklarını bir kenara koyup yep vücut olarak bu ülke menfaati için, insanlık menfaati için nasıl ki bir araya geliyoruz? Biz senelerce PKK'ya karşı verilen mücadelede oradaki kahraman Mehmetçiğimizin vermiş olduğu mücadeleyi nasıl kıymetli gördük, nasıl onların dökülen kanını kutsal bildik ve bu mücadelenin ehemmiyeti üzerine durduk. Yek vücut olarak bütün siyasi partiler nasıl ki şehit cenazelerinde omuz omuza durdular. Ya İsrail'den daha büyük terör unsuru var mı? Bir Türk vatandaşı oraya gidip İsrail askeri olarak görev yapıyor
Gazze'de keskin nişancı fotoğrafıyla boy gösteriyor. Nasıl oluyor da bu insan Türkiye'ye gelip Türk vatandaşı olarak senin gibi benim gibi bu ülkede yaşamaya devam edebilir? Elini kolunu sallaya Böyle bir şey olabilir mi? İşine devam edebiliyor, evet. Bu olamaz. Bu konuyla ilgili gündem oluşturmak mecburiyetindeyiz. Meydanlarda ifade etmek mecburiyetindeyiz. Ben Avrupa ülkelerinde insanların Filistin'le ilgili bir objeyle, bir atkıyla, bir bereyle, bir karpuz dilimi figürüyle ama bir renk figürüyle almış oldukları bu cesur inisiyatifi Müslüman ülkelerinde, bilakis Türkiye'de insanların almadığını görüyorum. Evet. Ya Hollywood kırmızı halısında yürürken Amerikalı aktivistler yani bir Filistin bayrağı objesi taşıma yasak diye ne yapıyorlar? Kadın gitmiş kırmızı abiye giymiş, yırtmaçların arasına yeşil, siyah, beyazı eklemiş. Yine Filistin'le ilgili mesaj veriyor. Evet. Veya başka birisi gitmiş, örnek veriyorum, ödül verileceği zaman defalarca uyarmışlar. Bak bu konulara girme etme falan demesine rağmen İsrail'e orada her türlü lafı, büyük lafı ederek, küfrünü ederek oradan diyor ki benim kariyerim biteceğini bilsem ben çocuklardan yana, çocukların yüzünün güldüğü barış dolu bir dünyadan yanayım diyor. Bunu söyleyen kişi bu söylediği sözün bedeli olarak belki icracısı olduğu sanatında dünyada isminin silinmesini göze alıyor. Evet. Ya bizim ülkemizde böyle bir durum da yok. Meydana çıkan, bu konuyla ilgili laf söyleyen insanlar biraz ileri gidip İsrail'e tedarikçisi olan firmaların önüne gittiğinde en fazla tutuklanıyor. Bir yurt dışı çıkışa sahip çıkıyorlar. Hiç kimsenin öldürülme, tehdit edilme tehlikesi yok. Avrupa'da hala şu anda bakın Avusturya'da, Belçika'da, Almanya'da Filistin bayrağı sallamanın, bununla ilgili bir şeyler yapmanın terör propagandası sayıldığı, Hamas propagandası ve terör propagandası sayıldığı bir yerde dahi hafta sonları on binlerce, yüz binlerce insan yürüyorlar. Bize ne oldu ki biz bunu meydanlara çıkarak en güçlü şekilde insanlığın onuru olacak bu meseleyi ayakta tutamıyoruz? Ki kaldı ki bizim imani hasletlerimizi de bizler adına orada ribat göreviyle sürdüren insanlardan bahsediyoruz. Dedik ya Beytül Makdis'in nöbetlerini tutan insanlar o Gazze'deki kardeşlerimiz. Kadınıyla, çocuğuyla her biri. Mustafa abi bu konuda çokça yazdı. Her birine 7 Ekim sonrası defalarca kez broşürler verildi. Davetler sunuldu. En son Enes Şimali olsa gerek gazeteci şehit edilmeden 3 gün önce kendisine teklif geliyor. Diyorlar ki refah sınır kapısından çıkaralım. Dünyanın istediğin yerine git. Maddi olarak da istediğin her türlü imkanı verelim. Niye? En çok Gazze'nin sesini bir gazeteci olarak duyuran, gündem eden, sesi gür çıkan, korkusuz, cesur bir gazeteci. Bunun sesini susturalım diyorlar. O saldırıda onunla birlikte toplam 4 gazeteci şehit edildi ve bugüne kadar şehit edilen gazetecinin sayısı 200'ün üzerinde. Gazze gibi küçücük bir yerde. Bunu reddetti. O insanlar reddediyorlar. Ya şu an düşünelim, biz bir deprem yaşıyoruz, bir afet yaşıyoruz. 5-6 şiddetinde İstanbul'da sallanıyoruz. 2 gün korkudan çadırlarda evimize giremiyoruz. Ya üzerlerine tonlarca bomba yağan insanlar, gelin sizi bak selamete çıkaracağız. Refah sınır kapısından çıkacaksınız ve nereye istiyorsanız, Türkiye'de mi, işte Suriye'de mi, Katar'da mı, Kuveyt'te mi, Avrupa'da mı, nerede yakınlarınız varsa, nereye gitmek istiyorsanız sizi oraya gönderelim diyorlar. Çıkın, terk edin burayı diyorlar. Hayır diyor bunlar. Burası bir rivat görevinin icra edildiği yerdir. Bizler burada Beytül Makdis'in bekçileriyiz. Bütün çocuklarımız şehit olsa da şehitler bizim ancak önümüzü aydınlatırlar, bize gurur sebebi olurlar. Allah'ın rızası için birer basamaktırlar. Bütün çocuklarım şehit de olsa ben burayı terk etmem, bu topraklarda doğdum. Kanım ancak bu toprağa dökülür diyor kadın. Engelli kol değneğiyle koşuyor. Kol değneğiyle yürüyen kişiye keskin nişancıyla ateş eden bir zihniyete karşı ölsem de buradan vazgeçmem diyor. لَنْ نَعْتَرِفَ اَنَّ İsrail diyorlar. Biz İsrail'i asla tanımayacağız diyorlar. Gücün, bugünkü maddevi gücün, otoritenin sahibi olabilir ama kuvvet, kudret sahibi Cenab-ı Hak'tır diyor. Öyle bir formülizasyonu yakalamışlar ki yani 2 hidrojen, bir oksijen bir araya gelmeden su olmuyor. Onlar da inanmışlar ki Gazze'de bulunmak, bu şeref bize nail oldu. Evet. Kanımız burada toprağa dökülürse ebedi bir cennet bizim. Bu formülizasyonu adam yakalamış. Bu irade o kadar yüreğine, içine sinmiş ki bütün yöneticileri, liderleri şehit verilmiş olan bir anlayıştan, direnişten, mücadeleden bahsediyoruz. Yine de yılmamışlar. Yine cesur bir şekilde devam ediyorlar. Ancak biz budandıkça kök veren bir lideri, bir yöneticisi, bir komutanı gider, 10 tanesi gelir diye iman etmiş insanların teslimiyetiyle şu anda kendimizden utanır, kendimize ne ederiz de bu ümmetin böyle cesur insanlarını hak edecek birer paydası oluruz diye düşünür hale geldik. Kesinlikle. Yani son olarak bilmiyorum vaktimiz var mı ama 2 cümle şunu ifade etmiş olayım. Vaktimiz doldu. Evet. Sumut filosuyla alakalı herkes bu
Sumut filosu seyri seferinin devam ettiği süre zarfında biter, yeni filolar başlar. Topyekün Gazze'deki mesele boyunca mutlaka gündem etmeli. Ya sosyal medyada paylaşıyoruz, ne oluyor? Çok şey oluyor. Ana akım medya bunu gündeme getirmiyor yeterince. Yeterince gündem olmuyor. Eğer tüm dünya ülkelerinde bu konu hakkıyla gündeme gelir, halklar ayağa kalkarsa, yeryüzünde bu çağlayanın önünde durabilecek hiç kimse yoktur. Bugün bizim geçmişten günümüze önümüze aldığımız örneklerde biz biliyoruz ki gerek kitabi vahye dayalı meselelerde halkın uyanışı, ashab-ı keyfi konuşuyoruz. Bir uyanık olan, iradesi yerinde bulunan ve azınlık olmasına rağmen çoğunluğu uyandırma çabasıyla kendini feda eden insanlar sonralarında yeni bir çağ açılmasına sebebiyet verecekler. Uyuyacağız belki 300 yıl, öleceğiz. Belki biz görmeyeceğiz. Bizim 300 yıl ardımızdan doğacak belki bu güneş. Ama bugün bedelini ödeyen insanlar yarın gelecek olan Kesinlikle. zaferin, yarın gelecek olan insanlık adına erdemli bir yaşamın kilometre taşları olacaklar. Flama taşısınlar, bayrak taşısınlar, evlerinde bu bayrağı taşısınlar. Biz bir ülkenin tanıtımını yapmıyoruz. Filistin bayrağı taşırken bazı böyle çok ümmetçi olan Mescid-i Aksa'da ben bu tepkiyi birkaç kez yaşadım. Ya burası diyor, hayır tüm Müslümanların, Filistin meselesi değil. Biz obje üzerinden ilerliyoruz. Bugün karpuz diliminden kastımız bizim karpuzu çok sevdiğimiz için değil. Onda Filistin sembolü oluşmuş durumda. Filistin bayrağındaki bizim temsiliyetimiz bir ülke bayrağını başlıyorlar. Lawrence çizdi işte bunun bayrağı da şöyle oldu böyle. Ya biz burada bir temsiliyetten bahsediyoruz. Bunu üzerime koysam ne olur, koymasam ne olur? Bu bir temsiliyettir. Ben bir tarafım anlamına geliyor bu. Evet. Bunu gür bir şekilde, cesur bir şekilde ortaya koyabilmek her irfan sahibi, erdem sahibi, onurlu bir yaşamı kendisine layık gören her insanın hakkıdır. Buna yapmayı herkese gözü kulağı olmaya, Sumud'u takip etmeye ve fiili olarak taraf olduğunu belli etmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Mustafa Uzun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.